Merhaba. Kadim metinlerin ve tefsir kaynaklarının tozlu sayfalarına daldığımız bu yeni analizimize hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen konuya girelim. Bugün tarihin en gizemli, en çok tartışılan ve üzerine kelimenin tam anlamıyla ciltlerce kitap yazılmış bir figürünü konuşacağız. Zülkarneyn. Peki ama tefsir kaynakları onun hakkında bize tam olarak ne söylüyor? Bu gizemli ismin ardında yatan gerçekler neler? Hadi gelin bu muammayı hep beraber keşfedelim. Hemen şu devasa soruyla işin asıl muammasıyla başlayalım. Zülkarneyn kimdi? Biliyor musunuz bu öyle sıradan basit bir soru değil. İslam alimlerinin yüzyıllardır üzerinde tartıştığı, tefsir kitaplarının sayfalar dolusu yer ayırdığı bir meseleden bahsediyoruz. Dünyayı titreten, kıtaları fetheden bir hükümdar mıydı? Yoksa kendisine doğrudan vahiy inen bir peygamber mi? Ya da belki de tüm bu anlatılanlar insan ruhunun derinliklerine inen mucizevi devasa bir metafordan ibaretti. Ne dersiniz? İşte bugün kaynakların bize sunduğu ipuçlarını bir dedektif gibi takip edip bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu analizde yol haritamız çok net. İlk olarak Zülkarneyn'in kim olduğunu masaya yatıracağız. Sonrasında onun o efsanevi Batı ve Doğu yolculuklarına eşlik edeceğiz. Üçüncü adımda o meşhur Seddi ve Yecüc-Mecüc meselesini detaylandıracağız. Ve en sonunda işin belki de en büyüleyici kısmına, yani bu kıssanın sembolik ve psikolojik yorumlarına dalacağız. Birinci bölüm. Zülkarneyn kimdir? Şimdi tarafsız araştırmacı şapkalarımızı takalım ve kadim metinlerdeki o büyüleyici ipuçlarını teker teker incelemeye başlayalım. İşin aslı, Zülkarneyn isminin kökenine, kelimenin kendisine ve alimlerin getirdiği açıklamalara baktığımızda gerçekten inanılmaz detaylar ortaya çıkıyor. Zülkarneyn, Arapçada kelime anlamı olarak iki boynuz sahibi veya iki asır, iki nesil sahibi demek. Fahreddin Razi veya Elmalılı Hamdi Yazır gibi dev müfessirlerin eserlerini açıp baktığınızda müthiş bir çeşitlilikle karşılaşıyorsunuz. Mesela kimi alimler diyor ki, o dünyanın hem doğusuna hem de batısına, yani güneşin doğduğu ve battığı o iki boynuza ulaştığı için bu ismi aldı. Çok mantıklı değil mi? Ama bazıları olaya tamamen fiziksel yaklaşıyor ve onun sarkan iki saç örgüsü, yani boynuza benzeyen iki belik saçından dolayı böyle anıldığını söylüyor. Daha çarpıcı bir teori de var. İnancı uğruna başının sağından ve solundan iki ölümcül darbe alıp diriltilmesi. Ve tabii iki tam asır boyunca yaşadığını savunanlar da yok değil. Yani anlayacağınız sadece ismin kökeni bile bizi coğrafyadan alıp bambaşka mistik boyutlara taşıyabiliyor. Peki tarihi bir şahsiyet olarak düşündüğümüzde o gerçekte kimdi? Ortada çokça tartışılan iki ana teori var. Bir tarafta hepimizin bildiği Makedonyalı Büyük İskender var. Fakat kaynakların çoğuna, özellikle İbn Kesir ve Razi gibi tefsir otoritelerine baktığımızda, Kur'an'da bahsedilen bu kişinin Büyük İskender olma ihtimali oldukça zayıf görülüyor. Neden derseniz, İskender bildiğiniz üzere Aristo'nun öğrencisiydi ve çok tanrılı pagan bir inanca sahipti. Oysa Zülkarneyn, kaynaklarda Allah'a inanan, salih, dindar bir kul olarak tarif ediliyor. Bu yüzden ibre diğer tarafa, yani çok daha güçlü bir ihtimal olan Yemenli bir Himyeri kralına dönüyor. Tefsirlerin ağırlıklı olarak işaret ettiği bu kralın Hazreti İbrahim döneminde yaşadığı, hatta onunla birlikte Kabe'yi tavaf ettiği söyleniyor. Ebu Karib veya Sab bin Raiş gibi isimlerle anılan derin inançlı ve adaletli bir fatihten bahsediyoruz. Bütün bu kimlik tartışmalarını tek bir cümleyle muazzam bir şekilde özetleyen o çarpıcı söze gelmek istiyorum. Hazreti Ali'ye Zülkarneyn peygamber miydi diye soruluyor. O da şu efsanevi cevabı veriyor. O ne bir peygamber ne de bir kraldı. O Allah'ı seven ve Allah'ın da onu sevdiği salih bir kuldu. Aslında tefsir alimleri de tam olarak bize bunu anlatmaya çalışıyor. Yani onun yeryüzündeki ünvanına, tacına, tahtına takılmaktan ziyade manevi duruşuna odaklanmamız gerektiğini vurguluyorlar. Her şeyden öte o, adaletli, maneviyatı inanılmaz güçlü ve ilahi destek gören çok özel bir kuldu. İkinci bölüm, Batı ve Doğu yolculukları. Artık Zülkarneyn'in kimlik tartışmalarından biraz sıyrılıp o destansı seferlerine odaklanma vakti. Coğrafi haritayı zihnimizde şöyle bir açalım ve onun antik dünyadaki o efsanevi rotasını adım adım izleyelim. Kaynaklar bize onun tam 3 büyük ve son derece gizemli yolculuk yaptığını aktarıyor. Önce batının en uç noktasına gidiyor, ardından tam tersi bir istikamete, doğunun en uzak köşesine çeviriyor rotasını. Ve son olarak güneyden kuzeye doğru olduğu tahmin edilen iki dağ arasına yaptığı o çok kritik 3. sefer.
Bakın, bu sadece fiziksel bir seyahat güzergahı değil. Aynı zamanda o dönem için bilinen dünyanın en uç sınırlarına kadar yapılmış muazzam coğrafi bir fethin şeması. İlk durağımız Batı. Zülkarneyn, devasa ordusuyla beraber yeryüzünün batısına doğru ilerliyor. Tefsirlerin deyimiyle bu Atlas Okyanusu kıyıları da olabilir, Karadeniz'in en uçları da. Orada ufuk çizgisine ulaştığında güneşi kara balçıklı, bulanık ve sıcak bir gözede batarken buluyor. Harika, adeta şiirsel bir kozmografik tasvir bu, değil mi? Ama asıl can alıcı nokta kesinlikle bu tasvir değil. Orada karşılaştığı halka karşı sergilediği tutum. Allah ona burada bir inisiyatif veriyor, bir seçenek sunuyor ve o elindeki o mutlak, engel tanımaz gücü bir zorbalık için kullanmıyor. Tam tersine muazzam bir adalet sistemi kuruyor. Zalimleri tek tek cezalandırıp inançlı ve dürüst insanları ödüllendiriyor. Yani gittiği yere sadece askerlerini ve kılıcını değil, ilahi bir adalet terazisinde götürüyor. Batıdaki adalet sistemini kurduktan sonra Zülkarneyn rotasını bu kez tam zıttına, güneşin doğduğu yere çeviriyor. Uzak doğuya, medeniyetin belki de henüz hiç uğramadığı o uçsuz bucaksız topraklara varıyor. Peki orada neyle karşılaşıyor dersiniz? Öylesine ilkel, öylesine savunmasız bir halk ki, güneşin o yakıcı ışınlarından korunacak ne sağlam bir binaları var, ne bir çadırları, hatta inanın kıyafetleri bile yok. Tamamen doğaya açık, medeniyetten yalıtılmış bir topluluk. Zülkarneyn onlara da merhametle yaklaşıyor. Oradaki durumu ve o toplumu olduğu gibi Allah'ın mutlak ilmine bırakarak en çetin, en zorlu 3. yolculuğuna doğru hareket ediyor. 3. bölüm. Set, Yecüc ve Mecüc. İşte geldik kıssanın en aksiyon dolu zirvesine. Fiziksel anlatımın kelimenin tam anlamıyla boyut atladığı yere. Zülkarneyn'in 3. yolculuğu ve iki dağ arasındaki o meşhur kritik karşılaşmaya. Zülkarneyn bu 3. seferinde dilleri neredeyse hiç anlaşılmayan bambaşka bir halkla karşılaşıyor. Bu insanlar kelimenin tam anlamıyla çaresizlik içinde kıvranıyorlar. Neden mi? Çünkü tepelerinde adeta kabus gibi çöken bir tehdit var. Yecüc ve Mecüc. Tefsirlerin bu kavmi nasıl anlattığına bir baksanız, inanın kanınız donar. Çevreyi yakıp yıkan, önüne çıkan her şeyi yok eden, medeniyetleri tehdit eden, yeryüzünde sürekli kan döküp bozgunculuk çıkaran, kaotik, yıkıcı güçler bunlar. Bu çaresiz halk, Zülkarneyn'in muazzam gücünü görünce ona yalvarıyor. Kendi aralarında bir servet, bir haraç bile topluyorlar ve ne olur diyorlar, bizi bu beladan kurtaracak, aramıza bir set, bir engel inşa et. Peki Zülkarneyn ne yapıyor? O toplanan parayı, sunulan o büyük serveti elinin tersiyle itiyor. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden çok daha hayırlıdır diyor. Fakat onlardan çok net bir şey istiyor. Bedensel bir iş gücü. Bana gücünüzle yardım edeceksiniz diyor. Ve orada akıllara durgunluk veren bir mühendislik harikası sergiliyor. İnşaat planı tam olarak şu. Önce iki devasa dağın arasındaki o geçidi koca koca demir kütleleriyle ağzına kadar dolduruyor. Sonra halka, şimdi körükleyin diyor. Ateş harlanıyor, o dev demir kütleleri kıpkırmızı bir kor, bir ateş topu haline gelene kadar üfleniyor. Ve final dokunuşu. Yapıyı tamamen mühürlemek, aşılmaz ve delinmez bir hale getirmek için o kor halindeki demirin üzerine fokur fokur kaynayan erimiş bakır ve katran döktürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu öyle sıradan kerpiçten, taştan bir duvar değil. Liderliğin, dönemin çok ama çok ötesinde bir yüksek teknolojinin ve ortak aklın birleşimiyle inşa edilmiş eşsiz bir savunma hattı. Artık Yecüc ve Mecüc o seddine tırmanarak aşabilir ne de delip geçebilirdi. 4. bölüm. Sembolik yorumlar. Evet, kıssanın o heyecan verici tarihi, coğrafi ve mühendislik kısımlarını anladık. Ama durun, asıl mesele şimdi başlıyor. Çünkü şimdi yüzümüzü çok daha derinlere çevireceğiz. Sufi alimlerin, İslam mutasavvıflarının ve ünlü psikiyatrist Carl Jung'un bu ayetlerde gördüğü o gizli, manevi sembollere bakacağız. İnanın bana, hikayenin rengi asıl burada değişiyor. Tablomuzdaki fiziksel yolculukla psikolojik, yani içsel yolculuğu yan yana koyduğumuzda gerçekten tüyler ürpertici bir derinlikle karşılaşıyoruz. Carl Jung gibi isimler ve İslam'ın büyük mutasavvıfları, örneğin Nizamüddin Hasen Nisaburi, bu kıssayı öyle düz bir tarih veya coğrafya dersi gibi okumuyorlar. Onlara göre batıya, yani o karanlık, bulanık balçağa doğru yapılan yolculuk, aslında insanın kendi bedensel, maddi ve en ilkel içgüdüsel karanlığına inişini temsil ediyor. Sonraki durak olan Doğu yolculuğu, orada karşılaştığı o tamamen çıplak halk var ya, işte onlar da tüm dünyevi bağlarından, o maddi hırslarından tamamen soyutlanmış saf ruhlar alemini simgeliyor.
Peki ya o korkutucu Yecüc ve Mecüc? İnanın onlar sadece dışarıdaki bir barbar ordusu değil. Onlar bizzat insan zihnindeki, bizim içimizdeki o yıkıcı, kaotik, bencil ve doymak bilmeyen dürtüler. Ve geldik Zülkarneyn'in inşa ettiği o aşılamaz devasa demir sedde. O set, şeytani fısıltılara ve dürtülere karşı imanla, zikirle, ilahi aşkla sağlamlaştırılmış, adeta çelik gibi perçinlenmiş bir insan kalbinden başka bir şey değil. Yani anlayacağınız, Zülkarneyn asırlardır aslında her birimizin kendi içinde verdiği o manevi savaşın, iradenin ve saf aklın ta kendisi. Ve işte bu muazzam analizi şu can alıcı, çarpıcı soruyla noktalamak istiyorum. Yüzyıllardır haritalarda, Asya steplerinde, Kafkas dağlarının o sarp ücra köşelerinde didik didik aranan o efsanevi büyük set gerçekte nerede? Belki de o aşılmaz demir kütlelerinden oluşan duvar dışarıda bir yerlerde değil. Belki de o duvar, modern dünyanın dört bir yandan bize saldıran o kaotik güçlerine, tam da kendi içimizdeki o bitmek bilmeyen Yecüc ve Mecüc'e karşı kalbimizde inşa etmemiz gereken sarsılmaz iradenin, o yıkılmaz inancın ta kendisidir. Ne dersiniz? Tefsirlerin bu uçsuz bucaksız okyanusunda yüzmek, bize sadece geçmişteki efsaneleri değil, aslında kendi iç dünyamızı da keşfetmek için harika bir pusula veriyor. Bu eşsiz, gizem dolu yolculukta benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.